Eğer size tarihin en büyük mühendislik projelerinden birini hayata geçiren, sanatı omuzlarında yükselten bir adama, eşini katleden ve koca bir şehre kendi kişisel cehennemini yaşatan seri bir katilin aynı kişi olduğunu söylesem, ne düşünürdünüz? Zihninde kusursuz bir medeniyet tasarlayan o vizyoner lider, kapalı kapılar ardında nasıl paranoyak bir canavara dönüşebilir? Mutlak gücün insan zihninde yarattığı o tehlikeli laboratuvar deneyi bu aslında. Elinizdeki gücün sizi yavaş yavaş nasıl zehirlediğini anlamak için antik dünyanın en büyük paradokslarından birine giriyoruz. Karşımızdaki bu tarihi muammanın adı Periandros. Sınırsız yetkiye sahip bir zihnin, dünyayı inşa etme arzusuyla onu yok etme dürtüsü arasında gidip geldiği o ince çizgiyi konuşacağız. Sadece antik döneme ait bir figürden bahsetmiyoruz. Gücün doğasına dair her devirde geçerli olan evrensel bir anatomi dersi var önümüzde. Bu anatominin en başına, işlerin henüz sarpa sarmadığı o altın döneme dönelim. Milattan önce 627 yılı civarı babası kurucu tiran Kaipselos öldükten sonra Periandros tahta geçiyor ve Korintos kentinin o meşhur altın çağı başlıyor. Şehre baktığınızda inanılmaz bir zenginlik görüyorsunuz. Canlı bir liman, desteklenen zanaatkarlar, sanatçılar. Bunu bir senfoni orkestrasının başına geçen dahi bir şefin durumuna benzetiyorum ben. Orkestra şefi başlarda elindeki bagetle müzisyenleri harika bir uyum içinde yönetiyor, muazzam eserler ortaya çıkıyor, herkes mutlu. Müziğin o en görkemli olduğu anlar. Ancak zaman ilerledikçe şef müziğin güzelliğine odaklanmayı bırakıyor, gözü birinci kemancıya takılıyor. Kemancının notaları ezbere bildiğini, kendi inisiyatifiyle tempoyu yönlendirmeye başladığını fark ediyor. Kendi otoritesine yönelik ilk çatlak. Şef, o yeteneği artık müziğe bir katkı olarak değil, doğrudan kendi temposuna bir tehdit olarak algılıyor. Bagetin kontrolünü kaybetme korkusuyla o birinci kemancıyı orkestradan kovuyor, sonra cellisti, sonra piyanisti kovuyor. Sonunda o muhteşem senfoni sadece kendi yarattığı sessizliğin yankısını duymak isteyen yalnız bir adamın kakofonisine dönüşüyor. Orkestradaki yetenekli müzisyenlerin tasfiyesi, diktatörlüğün yazılı olmayan birinci kuralıdır zaten. Gücü elinde tutan kişi, sistemi inşa ederken o parlak zihinlere muhtaçtır. Kendi vizyonunu hayata geçirecek enstrümanlar o insanlardır. Ama o çarklar kusursuz dönmeye başladığında işler değişiyor. Liyakat dediğimiz kavram, tiranın gözünde bir anda sadakatsizlik potansiyeline dönüşüyor. Kendi başına düşünebilen herkes, iktidara yöneltilmiş namlusu dolu bir silahtır çünkü. Pirandros da etrafındaki bu potansiyel tehditleri nasıl yöneteceğini öğrenmek için millet tiranı Thrassibulos'a bir haberci gönderiyor. İktidarımı nasıl güvenceye alırım diye soruyor ona. Siyaset tarihinin muhtemelen en sessiz ama en sarsıcı danışmanlık anıdır bu. Thrassibulos, habercinin karşısına geçip tavsiyeler vermek yerine onu doğrudan bir buğday tarlasına götürüyor. Hiç konuşmadan sadece yürüyorlar. Yürürken de etrafına bakıp diğerlerinden daha uzun, daha gösterişli, boy vermiş tüm başakları tek tek koparıp yere atıyor. Ortada sadece rüzgarın sesi ve kırılan başakların hışırtısı var. Haberci bu tuhaf tarım faaliyetini başkente dönüp anlattığında, Periandros şifreyi anında çözüyor. Tarladaki o uzun başaklar toplumun önde gelen isimleri. Zekasıyla, servetiyle ya da saygınlığıyla kalabalığın arasından sivrilen herkes. Gücün doğası etrafındaki her şeyin kendisinden daha kısa olmasını talep eder. Eğer gölgenden uzun birini etrafında barındırırsan, o gölge gün gelir seni yutar. Mutlak bir düzleşme, bir sıradanlaştırma politikası bu. Lider, toplumun nefes alan bir bozkıra dönüşmesini ister. Ayakta kalan tek ağaç kendisi olmalıdır. Siyasi rakipleri ya da o uzun başakları budama takıntısının sadece devlet dairelerinde kalacağını sanıyoruz hep. Paranoya öyle bir zehir ki devlet sınırlarını aşıp doğrudan tiranın kendi evinin içine sızıyor. Epidaurus tiranı Proklies'in kızı Melisa ile evli kendisi, 2 çocukları var. Kamusal alanda kurduğu o baskı rejimi evle kontrol edilemez bir öfke krizine dönüşüyor ve muhtemelen hamile olan eşi Melisa'yı katlediyor. Siyasi şiddetin ev içi trajedisine dönüştüğü yer burası. Kontrolü tamamen elinde tuttuğuna inanan bir zihnin en güvende hissetmesi gereken yerde
kendi ailesinin içinde kontrolü kaybedip şiddete başvurması. İşin daha da akıl almaz tarafı cinayetten yıllar sonra yaşanıyor. Periandros kalkıp Korkura kentindeki Nekromanteion'a yani Ölüler Kehanet Merkezi'ne gidiyor. Kendi öldürdüğü kadının ruhuyla iletişim kurmaya çalışıyor. Karısını katlettikten sonra bir de ruhuyla dertleşmeye gidiyor olması inanılmaz bir ikiyüzlülük gibi geliyor kulağa. İkiyüzlülükten ziyade mutlak suçluluk duygusunun yarattığı ruhsal bir çöküş bu. O dönemki ölümden sonraki yaşam inancına göre ruhlar dünyada kendileri için yapılan ritüeller sayesinde huzur bulurdu. Periandros'un oraya gitmesi kendi vicdan azabını susturma, öteki dünyadan bir af koparma çabası. O af asla gelmiyor yalnız. Melisa'nın ruhundan gelen mesaj tam bir kabus. Üşüyorum çünkü benim için yakılan bir giysi olmadı. Mezarıma konan her şey soğuk diyor ruh. Soğukluk hissi burada muazzam bir metafor. Bu sadece mezarın fiziksel soğukluğu değil, hayattayken kocasından gördüğü acımasız şiddetin ölümde bile onarılmadığını söylüyor. Ritüellerin eksik kalması, cinayetin sorumluluğunun tam olarak üstlenilmediğinin bir yansıması. Periandros bu mesajı aldıktan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Şehrin tüm kadınlarını devasa bir festival bahanesiyle Hera Tapınağı'nı topluyor. Korintos'un bütün kadınları en güzel kıyafetleriyle oraya gidiyorlar. Tapınağın kapıları kapandığı an o kutlama bir kabusa dönüşüyor. Askerler etraflarını sarıyor ve Periandros'un emriyle oradaki yüzlerce kadının üzerindeki kıyafetler zorla çıkartılıyor. Sonra devasa bir ateş yakıp koca bir şehrin kadınlarının kıyafetlerini Melisa'nın ruhu ısınsın diye küle çeviriyor. Bir insan böylesine devasa bir kişisel suçluluk duygusunu bastırmak için neden koca bir şehri cezalandırma ihtiyacı hisseder? O içsel cehennemin ateşi tek bir bedene sığmayacak kadar yakıcı çünkü. İktidar sahibi bir zihin, kendi yarattığı o yıkıcı vicdan azabıyla tek başına yüzleşmeyi reddeder. Kendi işlediği cinayetin utancını hafifletmek için suçu toplumsallaştırıyor yani. Kadınların kıyafetlerini soymak ve yakmak görünürde ruhani bir ritüel gibi sunulsa da arka planı çok hastalıklı. Periandros kendi ruhundaki o çıplaklığı, çaresizliği ve üşümeyi koca bir şehrin kadınlarına zorla yaşatıyor. Güç, günahları topluma ödetme ayrıcalığına dönüştüğünde ahlaki sınırlar buharlaşır. Tiranın kişisel acısı toplumun yasası haline gelmiştir artık. Melissa'nın o trajik ölümü etkisini sadece eşler arasında bırakmıyor üstelik. Kan bir sonraki nesle küçük oğulları Likofron'a da bulaşıyor. Çocuk annesinin ölümünden babasını sorumlu tutuyor, isyanını silahla yapmıyor, tamamen sessizliğe bürünüyor. Babasıyla bir daha tek bir kelime dahi etmiyor. Sarayın koridorlarında babasının suçunu her saniye yüzüne vuran sessiz bir hayalet gibi dolaşıyor. Siyasi gücün çözemediği tek şey belki de budur. İstediğiniz kadar orduya, servete sahip olun, karşınızda susan ve sizi yok sayan bir evladın pasif direnişini emirle kıramazsınız. Lycophron o sessizliğiyle babasının inşa ettiği o muktedir imajını her gün yavaş yavaş parçalıyor. O sessizlik, saraydaki en gürültülü çığlık aslında. Periandros da bu gürültüye dayanamıyor zaten. Kendi kanından olan oğlunu önce sokaklara atıyor, ona kimsenin yardım etmemesini emrediyor. Sonra dayanamayıp geri çağırıyor fakat Lycophron yine konuşmuyor. En sonunda oğlunu Korkira adasına sürgüne yolluyor. Yıllar geçiyor, Periandros artık yaşlı bir adam. Devasa bir imparatorluğu var ama tahtı bırakacak kimsesi kalmamış. Tek varisi olan Lycophron'a haber yollayıp gel tahtı devral diyor. Ancak Korkira halkı, Periandros'un adaya bizzat gelip oğlunu ikna etme ihtimalini duyduğunda dehşete düşüyor. Tiran'ın ayak seslerinden korunmak için genç prens Lycophron'u oracıkta suikastla öldürüyorlar. Siyasi hesapların insan hayatını nasıl bir teferruata dönüştürdüğünü görüyoruz burada. Korkira halkının gözünde o genç adam acılı bir evlat veya masum bir kurban değil. O adam celladın adaya giriş bileti. Tehdidin kaynağında yok etme içgüdüsü devreye giriyor. Genç bir adamın kanını dökmek, adının güvenliği için meşrulaştırılan acımasız bir matematik hesabına dönüşüyor. Periandros oğlunun ölüm haberini aldığında öyle bir tepki veriyor ki intikam kelimesi hafif kalır. Korkira'dan tam 300 soylu ailenin çocuğunu esir alıyor. Bu çocuklara hadım edilmeleri için Lidya kralı Alyattes'e gemilerle gönderiyor. Şans eseri yolda durdukları Sisam adasındaki halk bu çocukları bir tapınağa saklayıp kurtarıyor.
Felaket önleniyor ama bu emrin kendisi dehşet verici. Hanedanlık kurmak isteyen bir adamın kendi elleriyle kendi kanını kurutması çok ironik. Sanki gücü koruma içgüdüsü, gücü devretme içgüdüsünü yemiş bitirmiş gibi. Bir insan kendi bırakacağı mirası yok ederken nasıl başkalarının mirasına saldırır? Tiranik psikolojinin en karanlık denklemi tam olarak budur. Periandros, kendi geleceğini kaybedince zihninde gelecek kavramının kendisini düşman ilan ediyor. 300 soylu çocuğu hadım etmeye kalkmak sadece bir ceza değil o zaman. Evrensel bir kısırlık, bir geleceksizlik yaratma arzusu. Benim soyum devam etmiyorsa bana bu acıyı yaşatanların da soyu tükenecek diyerek kendi çaresizliğini düşmanların biyolojik varlığına saldırarak telafi etmeye çalışıyor. Miras bırakma şansını tamamen yitirmiş bir zihin başkalarının yarınlarını yakıyor. Güç onu elinde tutanı öyle bir yalıtır ki kaybedecek bir varisi kalmadığında dünyayı ateşe vermek sıradan bir eyleme dönüşür. İşte bu kadar acımasız, kanlı bir tablonun ortasında hikayenin en tuhaf virajına geliyoruz. Böylesine paranoyak bir adamın aynı zamanda antik Yunan dünyasının 7 bilgisinden biri olarak kabul edilmesi inanılmaz bir çelişki. Felsefeyi desteklemesi ve şehri zenginleştirmesi onu halkın gözünde farklı bir yere konumlandırıyor. Özellikle o ünlü ozan Arion'un hikayesi, Periandros'un adalet terazisiyle nasıl oynadığını harika özetliyor. Arion, deniz yoluyla şehre dönerken gemideki mürettebat kazandığı altınlara göz dikip onu soymak istiyor. Arion son bir şarkı söyleyip kendini denize atıyor ve efsaneye göre Yunuslar onu kurtarıp Korintos kıyısına bırakıyor. Ozan hemen saraya, Periandros'a sığınıp durumu anlatıyor. Periandros askerleri yollayıp denizcileri kılıçtan geçirmek yerine onları saraya çağırıyor. İnanılmaz soğukkanlı bir dedektif gibi Ozan Arion nerede diye soruyor. Denizciler onu İtalya'da güvende bıraktık yalanını attıkları an tuzak kapanıyor. Periandros, Arion'u denize atıldığı o aynı kıyafetlerle karşılarına çıkarıyor. Denizciler şok içinde suçlarını itiraf ediyorlar. Suçluları doğrudan infaz etmek yerine zekasıyla bir kedi fare oyununa çekip yalanlarında boğması halka çok güçlü bir mesaj veriyor. Benden hiçbir şey saklayamazsınız mesajı. Liderin adaleti uygulama biçimindeki bu titizlik, onun zalimliğini meşrulaştıran bir kalkan aslında. Sanatçıyı koruyan, düğümleri çözen, zekasıyla suçluyu alt eden yüce bir bilge imajı. Sadece adalette değil, mühendislikte de çağı aşan bir vizyonu var. İki denizi birbirine bağlamak için Korintos kıstağını yani İstmos'u delip bir kanal açmayı planlıyor. Dönemin mühendislik teknolojisi dağları delmeye yetmeyince pes etmiyor, zekasını bambaşka bir yöne çevirip antik dünyanın en büyük ekonomik devrimlerinden birini Diolkos yolunu inşa ettiriyor. Diolkos'un nasıl çalıştığı, onun problem çözme yeteneğini gösteriyor. Dağı delip suyu getiremiyorsan, gemiyi dağın üzerinden geçirirsin. Taş döşeli devasa bir yol inşa ettiriyor. Üzerine derin oluklar kazdırıyor ki tekerlekler raydan çıkmasın, tonlarca ağırlıktaki ticaret gemileri ahşap kızaklara yüklenip o taş yoldan karadan diğer denize geçiriliyor. Gemileri açık deniz yolculuğundan kurtaran, günlerce zaman kazandıran muazzam bir sistem. Bu geçişten alınan gümrük vergileriyle şehir öylesine zenginleşiyor ki yüzyıllarca bu yol kullanılmaya devam ediyor. Çalışkanlığa hiçbir şey imkansız değildir sözünün Periandros'a atfedilmesi boşuna değil. Karşımızdaki zihin sorun gördüğünde etrafından dolaşmıyor, sorunun içinden geçen yepyeni bir sistem inşa ediyor. Tarihin rahatsız edici tarafı da bu zaten. İyilik ve kötülük net çizgilerle ayrılmıyor. Diolkos'u inşa edip coğrafyanın kaderini değiştiren o akılla, eşini öldürüp koca bir şehrin kadınlarını çıplak bırakan akıl aynı beyin kıvrımlarından çıkıyor. Bizler tarihi figürleri melek ya da şeytan ilan etmeyi çok seviyoruz. Oysa Periandros bize yaratıcı deha ile yok edici vahşetin birbirini dengeleyen zıtlıklar olmadığını kanıtlıyor. Aksine aynı zihnin içinde tuhaf bir şekilde birbirinden beslenerek büyüyorlar. Her iki uçta da bu kadar yoğun yaşayan bir adamın 40 yıllık hükümranlığının kaçınılmaz sonuna geliyoruz. Tiran artık yaşlı, yapayalnız ve ölüm döşeğinde. Etrafındaki herkesin nefesini keserek geçirdiği bir ömrün sonunda
en çok kendi cesedinden korkuyor. Bedeninin bulunup halk tarafından parçalanmasından öylesine dehşete düşüyor ki, ölümünden sonrası için şeytani bir bulmaca kurguluyor. Fiziksel dünyadan ayrılırken bile ipleri bırakmak istemiyor adam. Kılık değiştirmiş, 2 suikastçı tutuyor. Gece beni ıssız bir yere gömün diyor bunlara. Sonra onlardan habersiz başka bir grup adam görevlendirip, gece yoldan dönen o 2 kişiyi öldürüp gömün emrini veriyor. Hızını alamayıp 3. bir grup daha tutuyor. Onların görevi de 2. grubu ortadan kaldırmak. Kendi mezarının yerini bilen herkesi sistematik olarak yok eden kanlı bir veda. Sadece korku temeline dayandığını itiraf etmektir. Bir liderin dünyada bıraktığı en büyük miras kendi cansız bedeninin taşlanacağı korkusuysa o gücün meşruiyeti hiç olmamış demektir zaten. Ölümünden hemen sonra yeğeni tahta geçiyor ve o korku imparatorluğu kısa süre içinde kendi ağırlığı altında çöküp gidiyor. Bilgeliğin ve saf karanlığın tek bir hayatta nasıl karmaşık bir şekilde birbirine dolandığını gördük bugün. Şehirleri zenginleştirip mühendislik harikaları yaratırken kendi ailesini, kendi geleceğini ve kendi ruhunu nasıl un ufak ettiğini anladık. Bölümün başındaki o sessiz buğday tarlasına dönelim. Traksibulos'un eylemini çok iyi anlayan Periandros, etrafındaki bütün o uzun başakları, göze batan herkesi, en parlak zihinleri, kendi oğlunu ve eşini tek tek koparıp attı. Sonunda geriye dönüp tarlaya baktığında ortada sadece kendisi kaldı. Varisi olmayan, güvenecek kimsesi bulunmayan, yalnız bir gövde. Etrafındaki her şeyi kontrol etmeye çalışırken kendi yarattığın boşlukta kaybolduysan, o gücün zirvesinde olmanın gerçekten bir anlamı var mı? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Fikirler burada ölmez.